8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz estetik ve plastik cerrahi uzmanı Profesör Doktor Özgür Plancı. Özgür Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Hocam. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, Nasılsınız? hoş bulduk. Sağ olun, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok sağ olun hocam. Hocam yıllardır yaptığımız ve en sık yapılan operasyonların başında olan karın germe. Bugünkü konumuz bu. Karın germe ile ilgili olarak neden yapılır, kimlere yapılır biraz bahseder misiniz? Karın germe nedir? Hocam biliyorsunuz bizim estetik cerrahide çok geniş bir estetik cerrahi spektrum var. Karın germe bunlar arasında benim en çok yapmaktan zevk aldığım konulardan bir tanesi. Karın germe özellikle kadınlarda tabii ki daha çok kadınlarda diyorum. Çünkü bir doğum olayı yaşıyorlar. Evet. Doğum sonrası işte emzirme süreci. Kadında metabolik denge, hormon dengesi birbirine giriyor. Tabii ki çok geniş bir deri genleşmesi oluyor, genişlemesi oluyor ve buna bağlı özellikle karnın alt kısmında hem deri fazlası hem de bu karın kaslarının duvarlarının iyice ayrılması durumu, rectus diazızı biliyorsunuz. Evet. Bahsettiğimiz durumla karşı karşıya kalıyorlar. Ben karın germe estetiğine, abdominoplasti bizim tabirimizde, salt olarak, estetik olarak bakmıyorum. Çünkü tabii ki güzel bir kontür veriyoruz, güzel bir silüet kazandırıyoruz. Ancak bunun yanında biliyorsunuz ki çok fazla estetik dışı sağlık kazançları da oluyor. Bunların başında çok iyi bir karın, göğüs, nefes alma dengesi, hastaların egzersiz kapasitelerinde artış. Tabii sadece karın germe yaparken karnını tedavi etmiyoruz. Bütün gövdeyi tedavi ediyoruz. Oradaki yağları da alıyoruz. Daha iyi bir kontüre sahip olsun, daha iyi bir bel kıvrımına kavuşturalım hastamızı diye. Bu yağların alınması da hastalara hormonal olarak tabii ki çok büyük etkileri var. Rahim kalınlaşmasını oldukça azaltıyor. İleriki yaşlarda özellikle idrar kaçaması olan kadınlarda bu leğen dediğimiz pelvis kısmındaki basıncı da dengelemesiyle birçok hastaya ben takip ettim. Menopoza yakın olan hastalarda 2-3 tane hastamda çok pozitif, olumlu dönüşler aldım. Yani kaçırmayı neredeyse durdurmuş. Bunun yanında tabii kronik bel ağrısı çeken insanlar oluyor. Onlarda da ön taraftan arka taraftaki kasların uzantılarını sıkılaştırdığımız için kronik bel ağrısı çeken insanlarda da bel ağrılarında belirgin düzelmelerde yaşadığını belirten geri dönüşlerimiz yine mevcut. Hocam o kadar güzel anlatıyorsunuz ki çok basit gelip karın germeye mi dolasımız geldi açıkçası. Büyük ihtimal ekran başındakilerimiz de öyle oldu. Sağlık tarafından baktık gerçekten anlattıklarınızda. Yani çünkü sonuçta ben gelen hastalar tabii ki hocam daha düz karnım olsun, daha rahat işte kıyafet giyeyim gibi bir takım estetik diye bakarız kaygılarla geliyorlar. Ama bu kısmını da onlara anlatmak zorundayız. Farkında olmak zorundalar. Değil mi? Yani mesela birkaç tane hastam menopoza yakındı, 50 yaş civarındaydı. Onlardan böyle geniş dönüş alınca yaptığım vakadan daha çok memnun kaldım. Ben de mutlu oldum bir cerrah olarak hocam. Evet hocam. Peki karın germe yapıyorsunuz hocam. Göbek deliği var orada. Evet hocam. O göbek deliği ne oluyor? Şimdi karın germe Göbek deliksiz mi kalıyoruz oradan sonra? Tabii ki genleşme, o karın kaslarının gevşemesi, oradaki deri miktarı, hamilelik boyunca aldığı kilolar. Tabii bunlar o karnın alt kısmında kalan deri miktarını her insanda değişken. Biz bunları dümdüz bir karnına sahip olması için bunları gerektiği kadar çıkarıyoruz sadece. Tabii ki burada bizim karşımıza göbek deliği çıkıyor dediğimiz gibi. Göbek deliği de karnın en önemli estetik unsurlarından bir tanesi. Belki ameliyat 2 saat süren bir ameliyatsa bunun belki yarım saatini ben göbek deliğinde geçiriyorum. Şimdi bu göbek deliğinin altında kalan kısmı fazla deriyi çıkardığımız zaman tabii ki göbeği yeni yerine taşımamız gerekiyor. Ama bazı hastalarda da o kadar az bir deri fazlası var ki ama karnı gevşek. Mesela onlarda göbek deliğinin yerini değiştirmiyoruz. Buna tabii medyada da çok geçiyor. Bu mini karın germe gibi ifadeler kullanılıyor. Aslında orada yaptığımız şey göbek deliğinin yerini değiştirmediğimiz için mini gibi gösteriliyor ama neredeyse aslında tam karın germe, klasik germe gibi üzerine uğraşıyoruz. Sizin işleminiz aynı. Bizler öyle düşünüyoruz sadece. Evet. Hocam peki bu ameliyat kimlere yapılır? Hocam bu ameliyat daha çok sağlıklı bir birey olacak. Bize başvuran hastalardaki ilk sorduğumuz sorulardan biri kalp damar işte bir takım akciğer hastalıkları. Yani hastanın ameliyat sonraki dönemde bize sıkıntı çıkaracak hastaları bir kere eliyoruz. Ağır sigara içicilerini mesela eliyoruz. Sağlıklı, bu durumun farkında olan, ameliyat sonraki dönemde özellikle mesela çok hastamda takıntım diyet ve egzersiz programlarına dikkat ediyor. Yani bu motivasyona sahip olan hastalara daha çok tolerans gösteriyorum. Belirgin karın sarkması, karın silüetinin bozulduğu,
fazla yağlanması olan, sadece karın değil, sadece bahsettiğim bel, sırt kısmındaki yağlanmalar da mutlaka bu hastaların hepsinin her o ögesini tedavi ederek hastalara bir sonuç sunmaya çalışıyorum. Hocam anlattıklarınızdan yaptığınız ameliyatı ve hastalarınızı takip ettiğinizi birazcık anladım, öyle değil mi? Sonrasında da takip ediyorsunuz. Ameliyattan sonra nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Siz neleri takip ediyorsunuz hocam? Özellikle hastaya bir kere kilosu sınırdaysa veya işte body mass index dediğimiz boy kilo oranı sınırdaysa bu hastaların estetik sonucu biraz daha kıt oluyor. Biz ne kadar liposuction yapalım, işte karnı gerelim, fazla deriyi çıkaralım. Bunlar özellikle ameliyat sonraki dönemde tekrardan karın içi yağlanma olmaması, kilo almaması. Çünkü kilo aldığı zaman bu hastalar iç yağlanma dediğimiz o karın bölgesinde o hayati organların çevresindeki yağlanmalardan oluyorlar ve çok kötü bir görüntü ortaya çıkıyor. Karın üzerinden bir bombelik. Çünkü karın içi basıncı çok artıyor. Bizim yaptığımız işi bozuyor. O karın tekrar genişlemiyor mu yani karın ameliyatı İşte yapanlar? çok fazla dikkat etmeyen hastalarda genişleme ihtimali var. Sonra yıllar sonra hocam benim karnım işte Yine böyle oldu. Niye böyle oldu? Yine böyle çıktı. Anormal yerlerinde tekrar yağ birikimleri olabiliyor. Özellikle ben ameliyat sonrası dönemde ilk dikkat ettiğim şey hastanın sıvı tüketimi. En basit kural su tüketimi. Evet. Günde 2,5-3 litre kilosuna göre su tüketiyor. Bunun haricinde hastaya bir takım masajlar veriyoruz. Erken dönemlik 6 haftada. İşte korse giydiriyoruz. Çok ağrılı bir ameliyat değil aslında halkın hani Evet, belki öyle derler. karnı geriyoruz, çok ağrı var. Ay karın germemi en çok acıyan ve en çok ağır geçireceğin ameliyat derler. Asla böyle bir durum yok. Çok daha ağrılı Evet, bunu ameliyatlarımız birazcık var açıklayın biliyorum. hocam, evet. Yani biz zaten o ameliyatta karnın o ayrılan kas yapılarını onarırken mutlaka o bölgelere bir takım bloklar yapıyoruz. Bazı hastalara isteği dahilinde mesela epidural, bu doğumda olduğu gibi epidural blok yapıp ameliyat sonrası erken dönemi çok konforlu geçirmelerini isteyenlere sağlayabiliyoruz. Bunun dışında tabii ki elimizde güçlü ağrı kesicilerimiz var. En önemli şey ameliyat sonrası dönemde erken mobilize olmak. Çünkü bu ameliyatın en önemli sıkıntılarından birisi de ameliyat sonrası dönemde karın içi bu leğen bölgesi, pelvik bölgedeki göllenme artışına bağlı olarak, hareketsizliğe bağlı olarak bacaklarda pıhtı birikebiliyor. Bu pıhtının atması sıkıntılı bir durum. Bu yüzden hastaları her sıkıntıya hazır olacak şekilde ameliyat öncesinde onları kondisyone ediyoruz. Yani bir takım hazırlamalar yapıyoruz. Hocam peki kaç saat sürüyor ve riskleri nedir? Gerçi bir tanesinden Bir kısmını bahsettiniz ama anlattık. bir kısmını anlattınız. Geri kalan riskleri de anlatırsanız. Hastanın ağırlığına göre değişiyor tabii ki ameliyat süreci ama benim elimde 1,5 ile 2,5 saat arasında sürüyor. Hastanın sırt bölgesinde, bel bölgesinde, karın bölgesinde en ufak da olsa yağlanma olursa önce o bölgeye liposuction'la başlıyoruz. Hastanın fazla derisini çıkarıp karnını onarmamız, işte deri altını dikmemiz vesaire, bunlar toplam ortalama 2 saat sürüyor diyebiliriz. Ameliyat sonrası dönemde özellikle sigara içicisi olan hastalarda daha alarm oluyoruz. Mesela onlarda biraz daha az inceltiyorum karın duvarını çünkü dolaşım problemi çok yaşayabiliyoruz. Yani yara iyileşme problemi sigara içen hastanın, çok kalın yağ katmanı olan hastalara özellikle ameliyattan önce mutlaka uyarıyorum. Asla sigaradan uzak duracaksınız, dikkat edeceksiniz diye. Bunun dışında çok ağır sıkıntıları olan bir işlem değil aslında. Yani hasta, benim ameliyat olup aynı gün evine giden hastam da var, 2 gün yatan hastam da var. Yani çok küçük düzeltmelerde hasta aynı gün evine bile gidebiliyor, bir hafta sonra işine başlayabiliyor. Spor bütün hastalar soruyor. Çünkü bunlar ameliyat sonrası dönemde kendi fiziklerine dikkat etmek de istiyorlar. Evet. Özellikle spora 4-6 hafta arasında egzersizin ağırlığına göre müsaade edebiliyoruz. Benim her hastaya söylediğim bir şey var. Suyunu içeceksin, masajını yapacaksın ve yürüyüşünü yapacaksın. Çünkü o ödemin atımında o yürüyüş çok etkili su içmekle beraber. Evet. Bunu her hastama öğütlüyorum. Hocam peki karın germe ameliyatında hasta kilolu geliyor. Orada bir sarkıntı var Fatih Hocam. Orayı böyle kesip alıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Yani Tabii ki oradaki bunu- kilo veriyor muyuz? Biz mesela 70 ile girip 60'da çıkabiliyor muyuz karın germe ameliyatında? Hastaların korkulu rüyası, bunu söyleyince bazen morali bozuyor hastaların ama şimdi biz hastadan işte sırtından, karnından, belinden önce yağı alıyoruz dediğim gibi. Liposuction yapıyoruz. Neredeyse %95 hastaya. Ondan sonra bir de hastanın derisini çıkarıyoruz. Örnek veriyorum, hasta 70 kilo geldi. İşte 1 kilo deri çıkardık, 4 litre de yağ aldık. Hasta ameliyattan çıkınca 65 olmam lazım. diyor ama Öyle olmuyor. maalesef 75 75 oluyor. oluyor. Maalesef 75 oluyor. Çünkü vücut kaybettiği her dokuyu hissediyor. Siz ameliyatta uyurken genel anestezi altında dahi ve damarlardan dokular arasında sıvı çekiyor. İşte bu bahsettiğim ameliyat sonrası bakım sürecindeki en önemli şey bu ödemden kurtulmak. Çünkü bu ödemden kurtulmak hem hastaya moral veriyor, hem kilosunu kaybediyor.
6 hafta çok iyi dikkat eden hastalarda genellikle o hani 70 kilo gören hasta önce bir 75'e çıkıyor ama 6 hafta içinde çok hızlı 65 kilolara inebiliyor. Ve hastalara özellikle kilonuzun ne olur takip edin diye Evet. mutlaka uyarıyorum hastalara. Yani ameliyattan sonra hemen tartının üstüne çıkmayalım. Çıkmasınlar, korkuyorum. Hocam peki yaş sınırı var mı bu ameliyat için? Bunun dışında ne zaman iş başlayabilir, ne zaman spor yapabilir? Spordan başlaymadan, spor 4-6 hafta arasında. Evet, yürüyüş her zaman mutlaka öneriyoruz. Özellikle yürüyün diyor. Günde 30 dakika, 35 dakika. Hafif egzersizleri 4. hafta. Biraz daha ağır zorlu egzersizleri 6. hafta başlayabiliyor. İşe dönüş süreleri de ortalama tabii ağırlığına göre değişir ama 7 günde işine dönen çok hasta var. Biraz ağır geçirmişse, aldığımız miktar fazlaysa, hasta kendine anca gelmişse 2 hafta sonra rahatlıkla işine başlayabiliyor. Yaklaşık 4-6 hafta arası bir korse süresi var. Dediğim gibi hep 6 haftaya geliyoruz. Evet, bir buçuk Egzersiz, bakım, korse. Bir 6 hafta hasta kendine çok iyi vakit ayıracak. Vücutsal olarak onarım sürecimiz mi o hocam? Onarım süreci işte bu alınan ödemin vücuttan tekrar atılması, iyileşme süreci, yaraların birbiriyle hani o belli bir sağlamlığa ulaşması. Çünkü hem içeride bir iyileşme süreci oluyor hem de dışarıdan görünen bizim kestiğimiz alanda bir iyileşme süreci oluyor. Tabii bütün vücut o kalp atımı, ne bileyim nefes alışı bile hastaların değişiyor. Yani çok iyi kendine bakan hastalarda mesela bu 6 haftadan sonra egzersiz kapasitelerine belirgin artış olmuştur. Çünkü 6 hafta içerisinde sadece iyileşme süreci değil, hastanın işte akciğer, karın bölgesindeki basınç dengelendiği için hastanın inanılmaz bir Evet, o o tarafta. hafiflikle egzersiz kapasitelerinde artış oluyor. Hocam peki dikiş izi en çok benim danışanlarımın sorduğu şeydir. Evet. O dikiş izi ne kadar ya da nerede kalıyor? Bikininin altında kalıyor mu? Dikiş izini ben hastaların için bize dünyanın her yerinden Fatih Hocam veriyor. Bize hastalar başvuruyor. Farklı etnisitelerde, farklı vücut yapılarında. Herkeste tabii ki yara iyileşmesi farklı. Ama hepsine total olarak baktığımız zaman bir yıl içerisinde izlerin çoğu iyi bir iyileşmede. Hasta kendine bakarsa, sigara içmesine dikkat ederse, herhangi bir sağlık sorunu yoksa, şeker gibi hani bir şekilde o iz kayboluyor. Hastaya da farklı tipte yapılar olduğu için hastaların hayat tarzlarına, kültürlerine, etnisitelerine göre farklı yerlere izi konumlandırabiliyoruz biz. Hastanın kullandığı çamaşıra göre hastayla beraber belirliyorum ameliyattan hemen önce. Yani burada oluşturmam uygun mu, sizin için uygun mu diye. Yani Biz bunu, hasta olarak size mi söylüyoruz benim buramı daha iyi kesin, şurada daha iyi gözükmesi falan? mesela giydiği mesela çamaşıra göre mesela bazılarda biraz daha açılı olabiliyor, biraz daha yani bunu hastanın isteğine göre beraber dizayn ediyoruz aslında. Ama ne olursa olsun bir kere bikini vesaire giydiği zaman çok yukarı çıkan izler de görüyoruz, karşılaşıyoruz hocam. Onu mutlaka en azından bir çamaşırla kapatabilmeli hasta. Gözükmemesi lazım. Görünmemesi onun için daha konforlu oluyor. Burada da her zamanki gibi iyi hekim ve Doğru cerrahi teknik de önemli. Evet. Evet hocam. Efendim. Vermiş olduğunuz güzel ve güncel bilgiler için çok teşekkür Çok ederiz. teşekkürler. Çok iyiydi ben de hocam. çok Çok teşekkür sağ ederim. olun. Sağ olun, sağ olun efendim. Bugünkü program konuğumuz meslektaşım estetik ve plastik cerrahi uzmanı Profesör Doktor Özgür Plancı'ydı. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.